Canlar Mekatronik 1997 yılında sanayide 15 kişiyle kurulan bir işletmedir netice itibariyle. 2000 yılından itibaren bu şirkette çalışmaktayım. Şirkette de genel müdür pozisyonunda çalışıyorum. Ali Çakıcı Yönetim Kurulu Başkanımız bu sektörün içinden geldiği için ilk önce tekstil terbiye makinelerinin revizyonuyla hayata başlamıştır. Ama hedefler büyüdüğünde tekstildeki bulunan ihtiyaçlardan dolayı tekstil terbiye makinelerine giriş yapmak istemiştir. İlk başladığında 1-2 makine revizyonla başlayıp daha sonra makine imalat sektörüne girilmiştir. Ama tabii bu ivmelenmenin en büyük olduğu yıllar 2000 yıllarından sonradır. 3 yıl bir şirketin emekleme dönemi vardır. Şirketimiz misyon ve vizyon olarak tekstil terbiye makineleri konusunda en iyisini yapması. Halk arasında tabir ettiğimiz boyanedeki bulunan tekstil boya makinelerinin çeşitli versiyonlarını üretiyoruz. Paslanmaz grup olarak. Kuru bölüm makinelerinden de kurutma makinesi özel ihtisasımız olduğu için boyanan kumaşların da kurutulup terbiyesi konusunda kurutma üretiminde bulunuyoruz. Şirketimiz 2000 yılından sonra uluslararası piyasaya da açılmıştır. 1-2 ihracatla beraber bugün üretimimizin %95'i ihracat olarak dünyanın çeşitli noktalarına yapmaktayız. Biz müşteri odaklı bir firmayız. Sonuçta tekstilin içinden gelen arkadaşlar bünyemizde çoktur. Birinci öncelik bizim müşterimizin talepleridir. Standart bir ürün yapmayız, terzi gibiyizdir. Bedene göre makine yaparız. Yegane özelliğimiz budur. Servisimiz bizim övündüğümüz noktamızdır. Servis ihtiyacı olmasını istemeyiz ama olduğunda da bir an önce orada bulunmak isteriz. Türkiye'de imalat yapmak zor. Fakat dünyada fırsatlar da çok. Burada partnerleri doğru seçmek gerekiyor. Partnerleri doğru seçtiğimizde bizde de insan kalitesi yerinde. Üniversiteler sonuçta insanlar yetiştiriyor, mühendisler yetiştiriyor. Yeter ki analitik düşünüp doğru mühendislik yapalım ve doğru ürünü bir defalık ürün yapmayalım. Çünkü bizim yaptığımız ürün sanayi ürünüdür. Bu ürün en nihayetinde teknolojik ömrünü tamamlayana kadar mekanik ömrü daha uzun sürecektir. Teknolojik ömrü kadar sağlamlığı olması gerekir. Maddi kaygılarla yaklaşmayıp maddiyatı ikinci plana bırakıp doğru bir ürün yapabilmek önemlidir ve sürekliliği olan bir ürün olması gerekir. 90'lı yıllardan sonra Türkiye'de tekstil ciddi bir ivme kaydetmiştir. Bir makine sektörü için bu bulunmaz nimettir. Sebebi de geliştirdiğiniz, yaptığınız ürünü sahada deneme fırsatınız olur. Diğer ülkeler bu fırsatı kaçırmıştır. Bugün öyle ya da böyle tekstil Türkiye'de iyi bir noktadadır. Sonuçta biz çok çeşitli deneklerin üzerinde deneme yapma şansımız vardır. Bu bizim için bir fırsattır. Çünkü şöyle bir şey, Türkiye'deki tekstil dünyada haklı bir gurura sahiptir. Ürün geliştirme, bitmiş ürün olarak, konfeksiyon olarak. Sonuçta bizim yaptığımız ürünün ilk prototiplerin de bu ülkedeki çıktı sonuçlarını görebiliriz. O sebepten fırsatlar ülkesidir Türkiye. Şimdi Eliar iyi bir partner, bu ülke için iyi bir katma değerdir. Eliar'ın daha bu ülkede yapacak çok işi var. Tanışıklığım tabii işletmecilik yıllarıma dayanıyor. Geçmişimiz tekstil olduğu için, akademisyenliğimiz de olduğu için ben Eliar'la 1991 İstanbul'da tanıştım. Yani bugünkü Eliar kadrosunun en üst noktasındaki arkadaşlarla beraber sahada çalıştık biz. İşte o güzel olan bir nokta. Böyle bir ürünün, böyle bir firmanın da ülkeye bir katma değer olarak katılması beni de çok mutlu eder. Sebebi çünkü biz bunları daha önce yurt dışından ithal eder pozisyondaydık. Eliar'la ilk tanışmamız TBB yüzlerle beraberdir. TBB yüzler ısıt soğut dereceyi kontrol et konumundaydı. Tabii makine sektörüne girince ilk çalışmamız tabii 2000 yıllarına dayanır. O zaman da makinalarımızdaki endüstriyel PC konumunda Eliar'la başladık çalışmaya. Biz makinalarımızın Türkiye'de ürettiğimiz tüm makinalarımız herhalde Eliar'lıdır. En fazla tüketen de biz olmuşuzdur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey, Eliar en azından Türk mühendisliği. Aynı paydada buluşabildiğimiz insanlar, aynı toprakta yaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz. Doğru bir partner olduğunu ilk önce bunu söyleyeyim. Eliar doğru bir partnerdir. Yeter ki ortak payda buluşup ne istediğimizin kararını verelim. Eliar'ın da birçok geliştirdiği üründe de ortak projelerimiz de olmuştur. Bizim de kendi taleplerimiz doğrultusunda mühendisliklerini kullanıp bize hizmet vermişlerdir. Çok farklı projelerde hep beraber çalıştık. Sahada zaten Eliar'ın yapmaya çalıştığı işlerde sahada doğrulama bizim gibi makinelerde oluyor. En nihayetinde ilk yaptıkları prototip uygulamalarda da saha doğrulamasını yine bizim makinalarımızda oluyor. Verileri beraber paylaşıp dünya hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Tescillenmiş Ar-Ge firmasıyız. Ar-Ge bölümümüzde mühendislerimiz çalışıyor, devletten destekler de alıyoruz. Ama Ar-Ge'nin çalışması müşteri taleplerinden ileri geliyor esasında. Ar-Ge'nin olması gereken pozisyon da odur. Birinci öncelik pazarlama kanadının müşteriyi dinleyerek aldığı talepler doğrultusunda
burada bir eksiklik var, burada bir ürün geliştirmemiz gerektiği zuhur ettiğinde böyle bir yapının içine giriyoruz. Bu sistem başladığında da açılan bir taleple Ar-Ge bunun üzerine araştırma yapıyor ve bünyemizde de bulunan tekstil geçmişi olan arkadaşlarla ortak bir paydayla bu ürünün geliştirilmesi sağlanıyor. Projeler oluşuyor, ilk prototip oluşturulup sahada en az bir yıl yaşlandırılması gerekiyor. Sistem bu şekilde yürüyor. Sahadaki doğrulamalar gerçekleştiğinde de artık bu bir satış ürününe dönüşmüş oluyor. Makinacı algımız dünyada zayıf. Fakat bunu yenmek için de doğru ürünü kullanmamız gerekiyor. Ve Türkiye'deki makinecilerin en önemli eksikliği firmalarında malzeme bilimini bilen insanın olmamasıdır. Malzeme bilimini bilen insan doğru ürünle, doğru materyalle doğru ürünleri yapar. Bu da bizim sürekliliğimizi sağlar ve uzun süreli bu işleri yapmamızı gerektirir. Ne olursa olsun ticari kaygılar ön plana çıkmamalı. Biz bir marka yaratmaya çalışıyoruz. Marka oluşturmak kolay değil. Ticari kaygılarla yola çıktığımızda marka oluşturamayız. Çünkü uzun soluklu bir marka 50 yılda oluşuyor. Bizim ürünümüzün 50 yıl sahalarda çalışması gerekiyor ki biz bir marka oluşturabilelim. Gelecekteki tekstil firmaları sabah gün doğumunda başlayıp gün batımında kapanacak. Daha az üretim, daha özel üretim ve güneşten faydalanacak, elektrikte sıfır maliyet olacak. Özelleşecek. Öyle olması gerekiyor. Büyük hacimler daha enerjinin ucuz olduğu ülkelerde olacak ama biz özel işler yaparak, daha özel niş işler yaparak ayakta kalacağız tekstil işletmeleri olarak. Makinelerde yarı otonom olacak makinelerde. Olmasının sebebi de maliyetler ön plana çıktığı için tekstil makineleri enerji verimli yüksek şekilde çalışması gerekecek. İnsan inisiyatifinde çok fazla kalmayacak. Repete tekrarlanabilirliği alan makineler olmuş olacak. Yani bir seferde doğru boyama yapmış olacak ki en verimli makineler olsun. Makinacılıkta verimlilik esas. Verimlilik esas olmasa zaten bu işi sürdüremeyiz. Bu sebepten dolayı içeride bir 5S sistemine göre bir üretim yapılmaktadır. Tabii bunları da destekleyici dışarıdan partnerlerle istasyon verimliliği, makine verimliliği dışarıdan partnerlerle çözüyoruz. Ama içerideki üretim bandımız 5S sistemine göre sıfır stokla yürütülmeye çalışılan bir sistem vardır. 5S'te minimum stokla maksimum verimi yakalamaya çalışıyoruz. Burada band çalışır. Herkes kendi bandının ustasıdır. Nihai ürün montaj bölümünde ortaya çıkar. Dünyada herkes tüketim önemli, sarfiyat da önemli. Sonuçta bizim attığımız ciddi bir atık. Çünkü reaktif boyacılıkta attığımız bizim kirli suyumuz tuz ihtiva eder. Bu uzaklaştırılması güç bir materyaldir. Reaktif boyacılıkta bunun olması gerekiyor. Dispers boyacılıkta başka bir kültür var. Fakat burada doğru olan biz ürünümüzü öyle bir ürün yapmalıyız ki bir defada doğru yaptığımızda zaten tüketimin bir hükmü yok. Çok az suyla yapıp da tekrarlanabilirliğini sağlayamaz isek, onda bir hata yapsak bu kazançlarımızın çok küçük birimleri kaybetmiş oluruz bu sefer. Daha büyük birimleri kaybederiz. O yüzden biz de şunu yapmaya çalışıyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi üzerindeki teknolojik ürünleri kullanıp geri bildirimleri makinelerimizden alabilirsek bir seferde doğruyu boyadığımızda zaten en ucuz maliyetle boyamış kişi oluruz ve en az tüketim yapmış oluruz. Şimdi kendi imalatımızda ilk önce 2015 yılında bir fizibiliteyle hangi enerjiyi kullanalım, RES mi kullanalım, GES mi kullanalım, biyogaz mı kullanalım projesiyle beraber en kısa geri dönüşün biyogazda olduğunu gördük. Fakat ülke mevzuatları buna izin vermediği için o da bizim sektörümüze biraz daha ters geliyor, alan gerekiyor. Güneş enerjisi sistemine karar kıldık ve 2016'da projemize başladık. 2016'nın sonunda da GES projemizi bitirip çatımızda güneş enerjisiyle enerjimizin %70 kısmını kullanıyoruz şu anda 2017 yılından beri. Bütün işletmelerin bu tarzda dönmesi gerekiyor. Tekstil fabrikalarına dönmesi gerekiyor. Enerji en pahalı olan bir ülkeyiz. Dışarıya bağımlıyız. Bu sebepten dolayı içeride de teknolojik yatırımlar yapmanız gerekiyor. Bu teknolojik yatırımlarda da robot teknolojisine geçmek gerekiyor. Kaynakları şu anda robot teknolojisine dökmüş bulunuyoruz. Tabii insan her zaman dahil. Kesilen parçaların lazerlerde kesilmesi gerekiyor. Parçaların hassasiyetinin yüksek olması gerekiyor. Aynen az önce bahsettiğimiz tekstildeki işletmeci arkadaşlar gibi biz de ürünü bir kere de firesiz yapabiliyorsak biz de karlı olmuş oluyoruz sonuçta. Bu da sürdürülebilirin bir parçası. Şimdi genç arkadaşlarımız sabırsız ilk önce. Herkesin işte kuşaklar arası çatışma gibi düşünülebilir ama genç arkadaşlarda her zaman bir umut var. Çatışma olmasa ilerleme olmaz. Kuşaklar arası kesin bir çatışma olacaktır. Bugünün mühendislerinin yapması gereken
sadece bir konuda profesyonelleşmemeleri gerekiyor. Temel bilimleri herkesin bilmesi gerekiyor. Bugün bir makine mühendisinin bir fiziği, bir kimyayı bilmesi gerekiyor ki doğru bir makine yapabilsin. Türkiye'deki şu andaki genç arkadaşlarımızın en büyük eksikliği branşlaştığı konuda bittiğini düşünüyor. Ama dünya öyle değil. Bugün bir makine yaptığınızda basıncı bilmeniz lazım, pompa kullanıyorsunuz. Pompa kullandığınız için suyun hızını bilmeniz lazım. Artı kimyayı bilmeniz lazım ki reaksiyona ne etkisi olacak. O yüzden bütün genç arkadaşlar sadece profesyonel olduğu konuda değil, bir bilim adamı gibi tüm konularda bilgilenmesi gerekir ki o zaman doğru bir yatırımcı, doğru bir iş adamı çıkar. Biz de meslek dedik ya ilk başta da tekstil hayatımızda boyancılıkta başladık. O yılların en popüler makinesi Brozolli'dir. Bizim de Türklerin hepsinin olduğu gibi kızıl elmamız orasıydı. Biz kızıl elmaya ulaşabildik. Ama burada ulaştığımızda da baktık ki hakikaten de teknolojik ve üretim kültürü olarak başka bir dünya var. Bu başarıyı, oradaki başarıyı gördükten sonra biz dedik bu başarıyı bölmeyelim ve İtalya'da şu anda zaten Brozolli firması adı altında üretim devam etmekte. Birbirini rakip yaratmadık. Rakibiz fakat birbirine teknoloji aktarımı yaratmadık. Brozolli İtalya'da kendi teknolojisini üretim yapar. Canlar kendi bünyesinde kendi üretimini yapar. Brozolli'nin sahibi Canlar'dır ama yönetim tamamen farklıdır. Çünkü Brozolli'nin bir Canlar'ın 25-30 yıllık geçmişinden çok çok fazla bir geçmişi var. Ve dünya algısında da, dünya pazarında da Brozolli haklı bir gurura sahip. Biz bu işi yapmaya başladığımızda hedeflediğimiz yerdi. O bizden çok çok önceydi. 2017 yılında görüşmelerimiz başladı ve 6 aylık bir sürecin sonunda işte kendimizin gidip işletmeyi görüp, bilançolarını görüp, arada bir moderatör firmayla beraber mutabakat sağlayıp tamamıyla, malıyla, mülküyle, know-how'uyla, isim hakkıyla, patentleriyle beraber bu şirketi satın aldık. Dünyanın her yerine fuara katılmaya çalışıyoruz. Bu neyle alakalı? Her milletin bir işitsel ve görsel, duysal hafızası vardır. Yani herkesin işitsel hafızası olsaydı fuarlara gerek kalmazdı herhalde. İşte görsel hafızası çalışan insanlarla da yüz yüze gelmeniz gerekiyor ve ürüne dokunması gerekiyor, görmesi gerekiyor. Yani dijital alemdeki fuarcılık yapılabilir ama çok üst seviyede donanımlı insanlar olması gerekir ki bunu yaşayabilsin. Ama bizim yaptığımız sektörün seviyesi belli bir yerlerde. O yüzden fuarlar her daim olmak zorunda. Çünkü insanlar somut bir ürünü karşılarında görmek istiyor. Bugün mağazalara gittiğimizde de baktığınız ürünlerin %50'sinin artık sentetik gruba girdiğini görüyorsunuz. O sebepten artık sentetik de evrimleşti. Nefes alabilen iplikler çıkarıldı, kumaşlar yaratılıyor ve recycle'ı kolay olan bir grup. Bu sebepten dolayı tekstilcilerimizin de vizyonlarını değiştirip ülkemizde dünyada bir bu işi yapan ülke seviyesine gelsin.